Herkes ona Leyla Hanım derdi. Güzelliğiyle, parasıyla ve kibriyle tanınırdı. Kendi kurduğu bu güvenli ve pırıltılı dünyada Zehra adındaki yaşlı hizmetçiyi hor görmekten çekinmezdi. Hayatın bir göz açıp kapayıncaya dek tepetaklak olabileceğini, sarsılmaz sandığı o konforun bir gecede nasıl da anlamını yitirebileceğini hiç düşünmemişti. Ta ki o meşhum sabah, kapısını acı bir gerçekle çalana dek. Kibrin yavaş yavaş kör ettiği gözleri, hayat onu öyle bir sınavla yüzleştirdiğinde açılacaktı. Artık kimin üstün, kimin altta olduğunun bir önemi kalmamıştı ve küçümsediği o kadının duası, onun tek kurtuluşu olacaktı. Bu, paranın her şeyi satın alamadığı, kendini tanrı sanan bir kadının yeniden insan olmayı öğrendiği bir hayat hikayesiydi. İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde göz kamaştıran bir villanın kapısı açıldı. Kapıdan içeri giren kadın, baştan aşağı markalı kıyafetler içindeydi. Elindeki çanta, çoğu insanın bir yıllık maaşına denkti. Leyla Hanım, aynaya son bir kez bakarak saçlarını düzeltti ve tatminle gülümsedi. Bugün arkadaşlarıyla bir öğle yemeği randevusu vardı ve mükemmel görünmeliydi. Her zaman olduğu gibi merdivenlerin başında durdu ve sesi tüm evi çınlattı. "Zehra, Zehra, neredesin? Hemen buraya gel." Sesi öfke ve sabırsızlıkla doluydu. Sanki bir kraliçe hizmetçisini çağırıyordu. Aslında durum tam da buydu. Leyla Hanım kendini herkesten üstün görür ve bunu her fırsatta belli ederdi. Mutfaktan yaşlı bir kadın çıktı. Zehra Hanım, 65 yaşlarında, sırtı hafif bükülmüş ama gözleri huzurla doluydu. Elinde temizlik bezi, yüzünde yorgunluk vardı. "Buyurun Leyla Hanım, emrediniz," dedi alçak bir sesle. Leyla, Zehra'yı küçümseyen bir bakışla süzdü, tiksintiyle kaşlarını çattı. "Ne kadar yavaşsın sen. Her çağırdığımda saatler geçiyor. Yaşlılık mı yoksa tembellik mi? Anlamadım artık." Zehra başını eğdi. Bu sözlere alışmıştı. Her gün, her saat benzer hakaretler işitiyordu. Ama sabrediyordu çünkü bu işe ihtiyacı vardı. Kızı üniversitede okuyordu ve Zehra'nın kazandığı her kuruş onun geleceği içindi. "Affedersiniz hanımefendi," diye mırıldandı. Leyla elindeki pahalı çantayı sanki değersiz bir eşyaymış gibi Zehra'ya doğru itti. "Al şunu, dolaba yerleştir. Ama dikkat et, tek bir çizik görürsem bedelini ödersin. O çanta senin bir yıllık maaşından daha değerli." Zehra çantayı özenle aldı. Leyla'nın gözleri evin her köşesini tarıyor, bir hata aramak için can atıyordu. Salon pislik içinde. "Dün akşam misafirlerimiz gitti, hala toplamadın mı?" Zehra sabırla cevap verdi. "Leyla Hanım, dün gece geç saate kadar her yeri temizledim. Salon tertemiz, lütfen bir daha bakın." Leyla öfkeyle salona yürüdü. Gerçekten de her yer pırıl pırıldı. Tek bir leke dahi yoktu. Fakat Leyla, kusursuzluğun içinde bile bir kusur bulmaya kararlıydı. Gözleri, parlak mobilyaların üzerinde hayali bir toz zerresi aradı. "Bak şuraya, şu köşeye, tam bir temizlik faciası. Sen gerçekten işini bilmiyor musun?" diye çıkıştı parmağını havada sallayarak. Zehra, gösterilen köşeye baktı. Hiçbir şey yoktu. Ama itiraz etmedi çünkü itiraz etmenin bedeli çok ağır olurdu. Sadece, "Hemen temizlerim hanımefendi," dedi ve başını eğdi. Leyla mutfağa doğru yürüdü, bu sefer bir bardak su içmek için. Zehra peşinden sessizce ilerledi. Mutfakta buzdolabını açan Leyla, içindeki her şeyin düzenli ve temiz olduğunu gördü ama yine de şikayet edecek bir şey buldu. "Bu meyveler neden hala burada? Sana taze meyve almanı söylemiştim." Zehra hafifçe titredi. "Hanımefendi, dün sabah taze meyve aldım. Bunlar henüz yeni." Leyla bardağı sertçe tezgaha koydu. Su bardaktan taşarak Zehra'nın üzerine sıçradı. "Bana cevap verme. Ben ne diyorsam o olacak, anladın mı?" Zehra sustu. Gözlerinde bir damla yaş belirdi ama hızla sildi. Ağlayamazdı, zayıflık gösteremezdi. O sırada evin kapısı açıldı ve Leyla'nın kocası Mehmet Bey içeri girdi. Mehmet Bey başarılı bir iş adamıydı ama eşinin aksine mütevazı bir insandı.
Zehra'ya her zaman saygıyla davranırdı. "Günaydın Zehra Hanım, nasılsınız?" dedi gülümseyerek. Zehra, Mehmet Bey'in bu sıcak selamına minnettar oldu. "İyiyim efendim, teşekkür ederim," diye cevap verdi. Leyla, kocasının Zehra'ya gösterdiği saygıdan rahatsız oldu. "Mehmet, hizmetçiye neden hanım diyorsun? Gereksiz bir saygı bu," dedi soğuk bir şekilde. Mehmet Bey, karısına sert bir bakış fırlattı. "Leyla, Zehra Hanım, bizim evimizde çalışıyor ama bu, ona saygısızlık yapmak için bir bahane değil. Herkes saygıyı hak eder." Leyla omuz silkti ve salona geçti. Mehmet Bey, Zehra'ya özür diler gibi baktı. Zehra ise huzurlu bir gülümsemeyle başını salladı, sanki sorun değil dercesine. O gün öğleden sonra Leyla, arkadaşlarıyla lüks bir restoranda buluştu. Sofranın etrafında oturan kadınların hepsi Leyla gibi zengin ve gösterişliydi. Takılar, parfümler, pahalı giysiler, hepsi birbirinden lüks. Leyla, arkadaşı Ayşe'ye döndü ve gülümseyerek konuştu. "Evdeki hizmetçim var ya, tam bir facia. Yaşlı, yavaş ve sürekli hata yapıyor." Ayşe merakla sordu. "Neden hala çalıştırıyorsun o zaman?" Leyla dudak büktü. "Çünkü ucuz. Başka yerde bu kadar az paraya kimseyi bulamazsın. Ama gerçekten tahammül sınırlarımı zorluyor." Masadaki diğer kadınlar güldü. Leyla, Zehra'yı aşağılayarak kendi üstünlüğünü pekiştiriyordu. "Geçen gün bir yemek yaptı, berbattı. Yemeğin yarısını çöpe attım. Sonra dışarıdan yemek söyledim. Ama tabii bunu yüzüne söyleyince gözyaşlarına boğuldu," dedi ve gülmeye başladı. Arkadaşları da ona katıldı. Hiçbiri Zehra'nın o gözyaşlarının arkasındaki acıyı düşünmedi. Düşünemezdi, çünkü kalpleri kibir ve gösteriş perdesiyle örtülüydü. Eve döndüğünde Leyla'nın keyfi yerindeydi. Arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmişti. Ama eve girer girmez yüzü değişti. Zehra salonda süpürge yapıyordu. Leyla çantasını kanepeye fırlattı ve sertçe konuştu. "Zehra, bu yerde hala toz var. Ne yapıyorsun sen?" Zehra başını kaldırdı. Yorgunluktan gözleri kapanıyordu ama yine de nazikçe cevap verdi. "Hanımefendi, sabahtan beri temizlik yapıyorum. Evin her yerini temizledim." Leyla ona yaklaştı ve parmağını sertçe Zehra'nın omzuna dürttü. "Sabahtan beri mi? O zaman neden hala bitiremedin? Tembel misin sen?" Zehra omzunda bir acı hissetti ama ses çıkarmadı. "Özür dilerim hanımefendi, hemen bitiriyorum," dedi sessizce. Leyla, Zehra'nın suratına baktı ve tiksintiyle burnunu kıvırdı. "Üstelik kıyafetin de çok eski ve pis görünüyor. Benim evimde böyle eski püskü kıyafetlerle dolaşma." Zehra'nın yüzü kızardı. Giydiklerinin eski olduğunu biliyordu ama başka seçeneği yoktu. Tüm parasını kızının okulu için harcıyordu. "Hanımefendi, elimden geleni yapıyorum," dedi titrek bir sesle. Leyla gülümsedi ama bu gülümseme merhametli değil, acımasızdı. "Elimden geleni mi? Senin elinden gelen yetmiyor. Ama ne yapayım? Parasız insanlardan daha fazlasını beklemek hata olur." Bu sözler Zehra'nın kalbine bir hançer gibi saplandı ama o ses çıkarmadı. Akşam olduğunda Zehra kendi evine döndü. Küçük 2 odalı, mütevazı bir evdi ama sevgiyle doluydu. Kızı Fatma kapıda onu karşıladı. "Anne, nasılsın? Çok yorgun görünüyorsun," dedi endişeyle. Zehra kızının yüzüne baktı ve gülümsedi. Tüm yorgunluğu bir anda silinip gitti. "İyiyim canım, merak etme. Sen nasılsın?" Fatma annesini içeri aldı. "Anne, biliyorum Leyla Hanım sana kötü davranıyor. Lütfen o işi bırak. Ben bir şekilde başka bir iş bulurum," dedi kararlılıkla. Zehra başını salladı. "Hayır kızım, sen okumaya devam et. Ben de çalışmaya devam ederim. Leyla Hanım'ın sözleri sadece laftan ibaret. Bana zarar veremez. Allah sabır veriyor." Fatma annesine sarıldı. "Sen çok güçlü bir kadınsın anne ama senin bu kadar yorulmanı istemiyorum." Zehra kızının saçlarını okşadı. "Senin geleceğin için her şeye katlanırım." Ertesi sabah Zehra yine Leyla'nın evine gitti. Bu sefer Leyla daha erken kalkmıştı ve çok huysuzdu. "Zehra, bana kahve yap, hemen," diye bağırdı. Zehra mutfağa koştu ve kahve hazırlamaya başladı.
Leyla salonda oturmuş, ayaklarını uzatmış, televizyon izliyordu. Zehra kahveyi getirdi ve sessizce önüne koydu. Leyla kahveden bir yudum aldı ve hemen suratını ekşitti. "Bu ne böyle? Şekeri az, sütü fazla, doğru düzgün bir kahve bile yapamıyor musun?" Zehra şaşkınlıkla baktı. "Ama hanımefendi, her zaman böyle yapıyorum. Daha önce hiç şikayet etmediniz." Leyla fincanı masaya sertçe koydu, kahve taştı ve halıya döküldü. "Şimdi şikayet ediyorum işte. Git yeniden yap." Zehra kahveyi alıp mutfağa döndü. İçinden dua etti. "Allah'ım, bana sabır ver." Yeni kahveyi hazırladı, bu sefer daha dikkatli oldu. Ama biliyordu ki Leyla yine bir bahane bulup şikayet edecekti. Çünkü Leyla'nın derdi kahve değil, sadece onu aşağılamaktı. İkinci kahveyi getirdiğinde Leyla yine bir yudum aldı. Bu sefer hiçbir şey söylemedi ama yüzünde memnuniyetsiz bir ifade vardı. "Sen kendi işine bak, holü temizle," dedi soğukça. Zehra holü temizlemeye başladı. Tam o sırada Leyla'nın cep telefonu çaldı. Ayşe arıyordu. Leyla telefonu açtı ve yüksek sesle konuşmaya başladı. "Evet Ayşe, söyle bakalım. Hizmetçim mi?" "Evet evde, şimdi temizlik yapıyor." "Yok canım. O kadar beceriksiz ki bazen sinir krizi geçiriyorum. Ama ne yapayım? Başkasını bulana kadar sabretmek zorundayım." Zehra bu sözleri duydu. Kalbi sıkıştı ama yine ses çıkarmadı. Başını eğip temizliğe devam etti. Leyla telefonu kapattı ve Zehra'ya baktı. "Seni konuşuyorduk, duydun mu?" dedi alaycı bir gülümsemeyle. Zehra başını kaldırdı. "Hayır hanımefendi, duymadım," dedi. Leyla ayağa kalkıp Zehra'ya yaklaştı. "Sen gerçekten ilginç bir insansın Zehra. Her gün sana kötü davranıyorum, seni aşağılıyorum ama sen hala burada çalışıyorsun." "Neden?" diye sordu merakla. Zehra ona baktı. Gözlerinde ne öfke ne de kin vardı. Sadece derin bir sabır ve teslimiyet. "Çünkü bu işe ihtiyacım var hanımefendi ve bunun Allah'ın bana verdiği bir imtihan olduğunu biliyorum." Leyla kahkaha attı. "Allah mı? İmtihan mı? Bunlar masal Zehra. Gerçek dünyada sadece para ve güç var. Sen fakirsin, ben zenginim. Bu yüzden ben üstünüm. Ne imtihanın ne de Allah'ın bunlarla bir ilgisi var." Zehra başını salladı. "Belki şu an öyle görünüyor hanımefendi. Ama Allah'ın takdiri her an değişebilir. Bugün üstte olan yarın altta kalabilir." Leyla'nın yüzü gerildi. "Bana ders mi veriyorsun sen?" diye sordu sert bir sesle. Zehra hemen cevap verdi. "Hayır hanımefendi, sadece inandığımı söylüyorum. Günün sonuna kadar tüm evi tertemiz görmek istiyorum. Yoksa bu ay maaşından kesinti yaparım." Zehra, o gün güneş batana kadar çalıştı. Akşam eve döndüğünde kızı onu yine kapıda karşıladı. "Anne, artık yeter. O kadın sana çok kötü davranıyor. Neden katlanıyorsun?" Zehra yorgun gözlerle kızına baktı. "Fatma, hayat her zaman adil değildir. Ama biz insanlar zor zamanlarda nasıl davrandığımızla hatırlanırız. Ben, Leyla Hanım'a rağmen iyi bir insan olmaya devam edeceğim." Fatma annesine sarıldı. "Sen dünyanın en iyi annesinsin," dedi gözyaşlarıyla. Zehra içinden dua etti. "Allah'ım, bana sabır ver ve bu zorluğu aşmama yardım et." Günler geçtikçe Leyla'nın kibirli tavırları artıyordu. Sanki her geçen gün Zehra'yı daha çok aşağılamak için yeni yollar buluyordu. Bir sabah Leyla misafir kabul edecekti. Evde büyük bir temizlik ve hazırlık yapılması gerekiyordu. Zehra sabahın erken saatlerinde eve geldi ve işe koyuldu. "Zehra, bugün çok önemli misafirlerim gelecek. Her yer kusursuz olmalı. Anladın mı?" diye bağırdı Leyla. Zehra başını salladı. "Evet hanımefendi, elimden geleni yapacağım." Leyla soğuk bir ifadeyle devam etti. "Ama sakın misafirlerin önünde görünme. Onların seni görmesini istemiyorum. Sen sadece mutfakta ve arka odalarda çalışacaksın." Bu sözler Zehra'nın yüreğine battı ama ses çıkarmadı. Sanki o bir insan değil, saklanması gereken bir utanç kaynağıymış gibi hissettiriyordu Leyla. Zehra sadece "Peki hanımefendi," dedi ve işine döndü.
Öğleden sonra misafirler gelmeye başladı. Hepsi Leyla gibi zengin, süslü kadınlardı. Salon kahkahalarla doluyordu. Zehra mutfakta çay ve kahve hazırlıyordu. Leyla mutfağa geldi ve Zehra'nın hazırladığı fincanları inceledi. "Bunlar ne böyle? Fincanlar yeterince parlak değil. Misafirlerime böyle şeyler sunamam," dedi öfkeyle. Zehra şaşkınlıkla baktı. Fincanlar tertemiz ve pırıl pırıldı. "Ama hanımefendi, fincanları özenle yıkadım." Leyla fincanlardan birini aldı ve Zehra'nın önüne fırlattı. Fincan yere düştü ve paramparça oldu. "Gördün mü? İşte senin işinin kalitesi bu, kırık dökük, tıpkı senin gibi." Zehra eğildi ve kırıkları toplamaya başladı. Elleri titriyordu ama ağlamadı. "Özür dilerim hanımefendi, hemen yeni fincanlar hazırlayacağım." Salondaki misafirler mutfaktan gelen sesleri duymuştu. Biri merakla sordu. "Leyla, her şey yolunda mı?" Leyla salona döndü ve gülümsedi. "Evet evet, sadece hizmetçinin yine bir beceriksizliği işte. Ama artık alıştım." Misafirler güldü. Hiçbiri Zehra'nın o anda yaşadığı aşağılanmayı umursamadı. Akşam olduğunda misafirler gitti ve ev yine sessizliğe gömüldü. Zehra tüm gün boyunca dinlenmeden çalışmıştı. Ayakları şişmiş, elleri yaralanmıştı. Leyla ona son bir görev daha verdi. "Zehra, salonu topla ve mutfağı temizle. Ben yukarı çıkıyorum, her yer tertemiz olsun." Zehra başını salladı ve işe koyuldu. Gece yarısı olmuştu ama Zehra hala çalışıyordu. Mehmet Bey aşağı indi ve Zehra'yı hala çalışırken gördü. "Zehra Hanım, bu saate kadar neden hala buradasınız? Eve gitmeniz gerekmez mi?" diye sordu endişeyle. Zehra yorgun bir gülümsemeyle cevap verdi. "Hanımefendi tüm işlerin bitmesini istedi efendim. Neredeyse bitirdim." Mehmet Bey, içinde bir huzursuzluk hissederek başını salladı. Karısının Zehra'ya nasıl davrandığını biliyordu ama her müdahale ettiğinde Leyla ile kavga ediyordu. "Lütfen fazla yorulmayın, sağlığınıza dikkat edin," dedi ve yukarı çıktı. Zehra, Mehmet Bey'in bu sözleri için şükretti. En azından bu evde onu insan yerine koyan biri vardı. Eve döndüğünde Fatma onu kapıda bekliyordu. "Anne, neden bu kadar geç kaldın? Çok endişelendim." Zehra kızını sakinleştirdi. "Bugün misafir vardı, fazla iş çıktı ama artık buradayım." Fatma annesinin ellerine baktı, yaralıydı. "Anne, ellerin. Bu kadın sana bu kadar eziyet ettiriyor, artık yeter." Zehra kızının ellerini tuttu. "Fatma, bu dünya fani. Buradaki zorluklar geçici. Önemli olan kalplerimizin temiz kalması." Fatma gözyaşlarını tutamadı. "Sen bu kadar sabırlı olabilirsin ama ben dayanamıyorum anne. Seni bu halde görmek beni öldürüyor." Zehra kızını kucakladı. "Tanrı bizi imtihan ediyor canım. Her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır." Ertesi gün Zehra yine işe gitti. Bu sefer Leyla ona yeni bir görev vermişti. Tüm evin camlarını temizleyecekti. Hava soğuktu ve dışarıda tipi esiyordu ama Leyla umursamadı. "Bugün tüm camları temizleyeceksin Zehra. Bahanelere gerek yok, bu işi bitirmek zorundasın." Zehra dışarı çıktı ve soğukta cam silmeye başladı. Elleri donuyordu, nefes alması zorlaşmıştı ama durmadı. Çünkü bu işe ihtiyacı vardı. Öğleden sonra Leyla balkona çıktı ve Zehra'nın çalışmasını izledi. "Daha hızlı çalış, bu hızla akşama kadar bitmez," diye bağırdı. Zehra başını salladı ve hızını artırmaya çalıştı. Ama yorgunluk ve soğuk onu iyice bitirmişti. Akşam eve döndüğünde ateşi yükselmeye başlamıştı. Fatma annesini yatağa yatırdı ve ateş ölçtü. 38 derece. "Anne, grip olmuşsun. Yarın işe gitmeyeceksin, evde dinleneceksin." Zehra başını iki yana salladı. "Hayır canım, gitmem gerekiyor. Leyla Hanım çok kızar." Fatma kararlıydı. "O kadının ne düşündüğü umurumda bile değil. Sen hasta olmuşsun ve dinlenmen gerekiyor." Ertesi sabah Zehra, ateşli ve bitkin bir halde olmasına rağmen işe gitti. Leyla onu görür görmez kaşlarını çattı. "Yüzün berbat görünüyor, bu halde mi geldin?" Zehra öksürdü. "Özür dilerim hanımefendi. Biraz rahatsızım ama çalışabilirim."
Leyla tiksintiyle burnunu kıvırdı. "Rahatsız mısın? O zaman bana bulaştırma." Zehra o gün boyunca hastalığına rağmen çalışmaya devam etti. Ama öğleden sonra dayanamadı ve mutfakta yere yığıldı. Mehmet Bey eve geldiğinde Zehra'yı yerde baygın buldu. Hemen ambulansı aradı. Leyla yukarıdan indi ve durumu görünce şaşırdı. "Ne oldu?" diye sordu. Mehmet Bey sert bir şekilde karısına baktı. "Zehra Hanım bayıldı. Sen bugün onu hasta halde çalıştırdın mı?" Leyla omuz silkti. "Kendisi geldi, ben zorla getirmedim." "Leyla, bu kadın hasta. Sen onu insan yerine koymuyorsun bile. Utanmıyor musun?" Leyla cevap veremedi. Ambulans geldi ve Zehra'yı hastaneye götürdüler. Hastanede doktorlar Zehra'yı muayene etti. Ciddi bir grip geçiriyordu ve dinlenmesi gerekiyordu. Fatma hastanenin acil bölümüne koştu. Annesini sedyede görünce gözyaşlarına boğuldu. "Anneciğim, neler oluyor?" Zehra zayıf bir sesle cevap verdi. "İyiyim canım." Doktor Fatma'ya döndü. "Anneniz çok yorgun ve bitkin. Vücudu dayanma gücünü yitirmiş. Birkaç gün tam dinlenme şart." Fatma başını salladı. "Teşekkür ederim doktor bey. Artık o işe gitmeyecek. Ben annemin yanında olacağım." Zehra kızının elini tuttu. "Ama işim..." Fatma araya girdi. "Hayır anne, artık o evde çalışmayacaksın. Sağlığın her şeyden önemli." Leyla o akşam evde rahatsızdı. Zehra'nın hastaneye kaldırılması onu biraz etkilemişti. Ama kibri bunu kabul ettirmiyordu. Mehmet Bey salona geldi ve karısına sert bir şekilde baktı. "Leyla, artık yeter. Zehra Hanım'a yaptıklarını görüyorum. Bu kadına insanlık dışı davranıyorsun." Leyla ayağa kalktı. "Abartma Mehmet. Sadece bir hizmetçi." Mehmet Bey öfkeyle karşılık verdi. "Sadece bir hizmetçi değil, o bir insan ve sen onu aşağılayarak eziyet ediyorsun." Leyla gülümsedi. "Sen fazla duygusalsın. Bu dünya böyle işliyor." Mehmet Bey başını iki yana salladı. "Bir gün pişman olacaksın Leyla. Kibir insanı çok kötü bir yere götürür." Leyla bu sözlere aldırmadı. Kibri kalbini tamamen kaplamıştı. Ertesi gün yeni bir hizmetçi tuttu. Ama bu yeni hizmetçi Zehra kadar sabırlı değildi. Leyla'nın sürekli hakaretlerine dayanamadı ve bir hafta sonra işi bıraktı. Leyla sinirden kuduruyordu. Bu insanlar da ne çabuk pes ediyor, Zehra en azından dayanıklıydı. Günler geçti ve Leyla birçok hizmetçi denedi ama hiçbiri kalmadı. Çünkü Leyla'nın davranışları katlanılmazdı. Bir sabah Leyla aynaya baktı ve yüzünde garip bir yorgunluk hissetti. Başı ağrıyordu ve vücudunda bir halsizlik vardı. Sadece yorgunluktan diye düşündü ve umursamadı. Ama günler geçtikçe bu halsizlik arttı. Artık sabahları kalkmakta zorlanıyordu. Yemek yemek istemiyordu. Her şey anlamsız geliyordu. Mehmet Bey endişelendi. "Leyla, doktora gitmeliyiz. Bir sorun var gibi görünüyor." Leyla itiraz etti. "Gerek yok. Sadece yorgunum. Biraz dinlenirim, geçer." Bir sabah Leyla yataktan kalkamadı. Başı döndü ve yere düştü. Mehmet Bey hemen ambulansı aradı. Hastaneye götürüldü ve bir dizi test yapıldı. Sonuçlar geldiğinde doktor ağır bir ifadeyle Mehmet Bey'e açıkladı. "Eşinizin ciddi bir hastalığı var. Karaciğerinde sorun tespit ettik ve tedavi süreci uzun olacak." Mehmet Bey şok oldu. "Ne kadar ciddi?" Doktor cevap verdi. "Eğer tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Hemen tedaviye başlamalıyız." Leyla bu haberi duyduğunda dünyası başına yıkıldı. Zenginliği, kibri, lüks yaşamı, hiçbirinin artık bir anlamı yoktu. Şimdi hayatı tehlikedeydi. Hastanede yattığı o ilk gece Leyla tavanı izledi. Gözlerinde yaşlar vardı. Ertesi gün tedaviye başlandı. Leyla'nın saçları dökülmeye başladı, cildi soldu, güzelliği kayboldu. Aynaya baktığında kendini tanıyamadı. "Bu ben miyim?" diye sordu kendi kendine. Eski Leyla gitmiş, yerine hasta, zayıf, çaresiz bir kadın kalmıştı. Ve işte o an ilk defa gerçeği anladı. Güzellik, zenginlik, kibir, hepsi geçiciydi. Hastanede yatan Leyla artık eskisi gibi değildi. Ziyaretine gelen arkadaşları bile onu tanımakta zorlanıyordu. Ayşe hastane odasına girdiğinde şaşkınlıkla Leyla'ya baktı.
"Leyla, sen misin?" Leyla acı bir gülümsemeyle cevap verdi. "Evet, benim ama artık eski Leyla değilim." Ayşe oturdu ve Leyla'nın elini tuttu. Ama Leyla bu dokunuşun samimi olmadığını hissediyordu. O gece yalnız kaldığında Leyla düşünmeye başladı. Zehra'yı hatırladı. Ona nasıl davrandığını, nasıl aşağıladığını, nasıl ezdiğini ve ilk defa utandı. Acaba Zehra şimdi nerede? Nasıl diye sordu kendi kendine. Ama cevabı bilmiyordu. Çünkü hiçbir zaman Zehra'yı gerçekten umursamamıştı. Hastanede günler geçiyordu ve Leyla'nın durumu giderek kötüleşiyordu. Tedavi zordu, acı veriyordu ve Leyla her gün biraz daha güçten düşüyordu. Bir sabah hemşire odaya girdi. Genç, nazik bir kadındı. Leyla ona baktı ve bir an dondu kaldı. Bu yüz tanıdıktı ama nereden? "Günaydın, nasılsınız?" diye sordu hemşire nazik bir sesle. Leyla cevap veremedi, sadece hemşirenin yüzünü inceliyordu. Hemşire enjeksiyonu hazırlarken Leyla sordu. "Sizin adınız ne?" Hemşire gülümsedi. "Fatma. Fatma Yıldız." Leyla'nın kalbi bir an durdu. "Yıldız? Bu soy isim çok tanıdıktı." "Annenizin adı Zehra mı?" diye sordu titrek bir sesle. Fatma duraksadı ve Leyla'ya baktı. "Evet, annemin adı Zehra. Siz onu nereden tanıyorsunuz?" Leyla gözlerini kapadı. Demek Zehra'nın kızıydı bu. Eziyet ettiği, aşağıladığı o kadının kızı şimdi karşısında duruyordu. Ve ne ironi ki şimdi onun bakımını yapıyordu. "Ben annenizin eski işvereniydim," dedi zorlukla. Fatma'nın yüzündeki ifade değişti. Tanıdı Leyla'yı. Evet, işte annesiyle konuşmalarında sürekli bahsettiği o zalim kadın buydu. Ama Fatma profesyoneldi. Duygularını gizledi ve sadece başını salladı. "Anladım," dedi ve işine devam etti. Leyla'nın içi rahatsızdı. "Anneniz nasıl, iyileşti mi?" diye sordu. Fatma enjeksiyonu yaparken cevap verdi. "Evet, iyileşti. Şimdi evde dinleniyor." Leyla rahatladı ama hemen ardından suçluluk duydu. "Ben onun hastalanmasına sebep oldum değil mi?" Fatma durdu ve Leyla'ya baktı. Gözlerinde ne öfke ne de kin vardı, sadece hüzün vardı. "Annem size hiç kızmadı. Bilirsiniz, o öyle bir insan. Sizin için hala dua ediyor." Bu sözler Leyla'nın yüreğine bir ok gibi saplandı. Zehra, ona o kadar kötülük yapan Leyla için hala dua ediyordu. Gözyaşları Leyla'nın gözlerinden süzüldü. "Nasıl yapabiliyor bunu? Ben ona çok kötü davrandım." Fatma yumuşak bir sesle konuştu. "Çünkü annem insanları Allah için seviyor. Siz ona kötülük yapsanız bile o size iyilik dilemeye devam ediyor. Bu onun inancının gücü. Ben çok kötü bir insanım. Bunu hak etmiyorum." Fatma Leyla'nın omzuna nazikçe dokundu. "Her insan hata yapar. Önemli olan pişman olmak ve değişmek." O günden sonra Fatma, Leyla'nın bakımıyla daha yakından ilgilendi. Her gün odaya gelir, ilaçlarını verir, durumunu kontrol ederdi. Ve her seferinde Leyla onunla konuşmak isterdi. "Anneniz gerçekten beni affetti mi?" diye sordu bir gün. Fatma gülümsedi. "Annem sizi hiç suçlamadı ki affetsin. Sadece sizin için üzüldü." Leyla başını salladı. "Ben ona o kadar acı çektirdim. Aşağıladım, hakaret ettim, hasta bile olsa çalıştırdım. Ve o beni hiç suçlamadı mı?" Fatma oturdu ve Leyla'ya baktı. "Annem der ki, insanlar yaptıklarının hesabını Allah'a verir, bana değil. Ben sadece Allah için sabır gösteririm. İşte bu yüzden sizi asla suçlamadı." Bu sözler Leyla'yı derinden sarstı. Tüm hayatını kibir ve gurur üzerine kurmuştu. İnsanları değerlerine göre değil, paralarına göre yargılamıştı. Ve şimdi karşısında eziyet ettiği kadının kızı duruyordu. Ama hiçbir öfke göstermiyordu. Günler geçti ve Leyla'nın durumu yavaş yavaş düzelmeye başladı. Tedavi zordu ama işe yarıyordu. Bir gün Mehmet Bey ziyarete geldi ve yanında bir sürpriz vardı. Kapı açıldı ve içeri Zehra girdi. Leyla onu görünce şaşkınlıktan dondu kaldı. Zehra hala zayıftı, yorgun görünüyordu ama yüzünde huzur vardı. "Zehra Hanım, siz," diye başladı Leyla
ama sesi kesildi. Zehra yavaşça yaklaştı ve Leyla'nın yatağının yanına oturdu. "Nasılsınız Leyla Hanım? Haberinizi duyduğumda çok üzüldüm." Leyla gözyaşlarını tutamadı. "Ben size o kadar kötülük yaptım. Neden geldiniz?" Zehra yumuşak bir gülümsemeyle cevap verdi. "Çünkü siz hastasınız ve ziyaretinize gelmek benim görevim." "Leyla, ben sizden özür dilemek istiyorum. Size yaptığım her şey için çok pişmanım. Sizi insan yerine koymadım, aşağıladım, size eziyet ettim. Ve şimdi sizin kızınız bana bakıyor, siz beni ziyaret ediyorsunuz. Ben bunu hak etmiyorum." Zehra Leyla'nın elini tuttu. "Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hatalar yaparız ama önemli olan tövbe etmek." Mehmet Bey köşede durup bu sahneyi izliyordu. Gözlerinde yaşlar vardı. Karısının ilk defa gerçek bir pişmanlık gösterdiğini görüyordu. Leyla Zehra'ya baktı. "Beni affediyor musunuz?" Zehra başını salladı. "Sizi çoktan affettim ve Allah'tan da sizin için af diliyorum." Bu sözler Leyla'nın kalbini eritti. Tüm kibri, tüm gururu eriyip gitti. O günden sonra Leyla değişmeye başladı. Hastanedeki diğer hastalara nazik davranıyordu. Hemşirelere teşekkür ediyordu. Ve en önemlisi Fatma ile uzun sohbetler yapıyordu. Fatma ona inancın gücünü, sabrın önemini anlatıyordu. Leyla dinliyor ve öğreniyordu. Bir gün Fatma, "Annem size bir şey göndermek istedi," dedi ve küçük bir paket uzattı. Leyla paketi açtı, içinde el yapımı küçük bir seccade vardı. Zehra kendi elleriyle dikmişti. Bir not da vardı. "Leyla Hanım, Allah'a dönmek asla geç değildir. Bu seccade sizin için. Belki namaz kılmak istersiniz." Leyla o anda tamamen gözyaşlarına boğuldu. "Ben hiç namaz kılmadım. Nasıl kılacağımı bile bilmiyorum," dedi hıçkırarak. Fatma gülümsedi. "Öğretebilirim. İsterseniz birlikte öğrenebiliriz." Ve o gün Leyla, hayatında ilk defa gerçek bir manevi değişim yaşadı. Artık sadece maddi zenginlik peşinde koşan biri değildi. Ruhunu, kalbini aradı. Haftalar geçti ve Leyla taburcu oldu. Eve döndüğünde ev çok farklı görünüyordu. Artık lüks eşyalar, pahalı tablolar ona eskisi gibi heyecan vermiyordu. Sadece boş, anlamsız şeyler gibi duruyordu. Mehmet Bey karısının değişimini görüyordu ve mutluydu. "Leyla, artık eski Leyla değilsin," dedi gülümseyerek. Leyla kocasına baktı. "Eski Leyla kötü biriydi Mehmet. Ben artık o insan olmak istemiyorum." Mehmet Bey karısını kucakladı. "Çok gurur duyuyorum seninle." Leyla evde tek başına kaldığında Zehra'nın verdiği seccadeyi açtı. İlk defa namaz kılmaya çalıştı. Hareketleri beceriksizdi, duaları tam bilmiyordu ama kalbi temizdi. Ve Allah temiz kalpleri kabul ederdi. Ertesi gün Leyla, Mehmet Bey'e bir teklifte bulundu. "Zehra'yı eve davet etmek istiyorum. Bir özür yemeği vermek istiyorum." Mehmet Bey şaşırdı ama çok mutlu oldu. Harika bir fikir. Zehra'yı aradılar ve davet ettiler. Zehra başta tereddüt etti ama Fatma onu ikna etti. "Anne, git. Belki bu kadın gerçekten değişti." Akşam olduğunda Zehra ve Fatma Leyla'nın evine geldiler. Ama bu sefer her şey farklıydı. Leyla onları kapıda karşıladı. "Hoş geldiniz. Lütfen içeri buyurun." Zehra çekinerek içeri girdi. Leyla onu kolundan tuttu ve salona götürdü. "Lütfen en rahat yerinize oturun." Sofra hazırdı ama bu sefer Leyla bunu kendi elleriyle hazırlamıştı. "Ben yemek yapmayı bilmiyordum ama sizin için öğrendim," dedi utangaç bir gülümsemeyle. Zehra şaşkınlıkla baktı. "Leyla Hanım, buna gerek yoktu." Leyla başını salladı. "Vardı. Size minnettarım. Siz bana hayatımın en büyük dersini verdiniz." Yemek boyunca Leyla, Zehra'ya nasıl bir hayat yaşadığını sordu. Zehra'nın zorluklarını, fedakarlıklarını dinledi ve her kelimede daha da utandı. "Ben ne kadar bencil bir hayat yaşamışım," dedi hüzünle. Zehra ona baktı. "Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan şimdi ne yapacağınız." Leyla kararlı bir ifadeyle konuştu. "Değişeceğim. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Sizin gibi zor durumda olan insanlara destek olmak istiyorum." Zehra gülümsedi. "Allah yardımcınız olsun.
Yemekten sonra Leyla, Zehra'ya bir zarf uzattı. "Bu ne?" diye sordu Zehra. Leyla cevap verdi. "Sizden özür olarak. Lütfen kabul edin." Zehra zarfı açmadı ama başını salladı. "Leyla Hanım, ben paranız için gelmedim. Sadece sizi görmeye geldim." Leyla ısrar etti. "Lütfen kabul edin. Bu benim vicdanımı rahatlatacak." Zehra sonunda kabul etti ama içinden bu parayı bir hayır işine bağışlayacağını biliyordu. Çünkü Zehra para için yaşamıyordu. Gece Zehra ve Fatma evlerine döndüğünde Fatma annesine sordu. "Anne, gerçekten onu affettin mi?" Zehra başını salladı. "Evet canım. Çünkü affedemediğim sürece kalbim huzur bulamaz. Onu affettim ve Allah'tan da af diledim." Fatma annesine sarıldı. "Sen dünyanın en iyi insanısın anne." Aylar geçti ve Leyla tamamen değişti. Artık kibirli, gösterişli kadın yoktu. Yerine alçak gönüllü, yardımsever bir kadın gelmişti. Fakir insanlara yardım ediyor, hayır kurumlarına bağışta bulunuyordu. Ve en önemlisi, her gün Zehra'yı arayıp hal hatır soruyordu. Artık arkadaş olmuşlardı. Bir gün Leyla, Zehra'yı öğle yemeğine davet etti. Ama bu sefer lüks bir restoran değil, mütevazı bir lokantaydı. Birlikte yemek yerken Leyla, "Biliyor musunuz Zehra Hanım, siz benim hayatımı kurtardınız." dedi. Zehra şaşırdı. "Ben bir şey yapmadım ki." Leyla gülümsedi. "Yaptınız. Bana gerçek değerlerin ne olduğunu gösterdiniz." Zehra, Leyla'nın elini tuttu. "Her insan hata yapar. Ama siz hatalarınızı kabul ettiniz ve değiştiniz. İşte bu en önemli şey." Leyla başını salladı. "Şimdi anlıyorum ki gerçek zenginlik parada değil, kalptedir. Ve siz benden çok daha zenginsiniz." Zehra gülümsedi. "Zenginlik Allah'ın bir emaneti. Önemli olan onu nasıl kullandığımız." O günden sonra Leyla hayatını baştan kurdu. Artık insanları paralarına göre değil, kalplerine göre değerlendiriyordu. Fakir zengin ayırt etmiyordu. Herkese saygıyla davranıyordu. Ve en önemlisi, her gün namazını kılıyor, Allah'a şükrediyordu. Zehra'nın verdiği o küçük seccade, onun en değerli hazinesi olmuştu. Yıllar sonra Leyla bir hayır kurumu kurdu. Bu kurumda fakir kadınlara iş imkanı sağlıyordu. Ve ilk çalışanı Zehra'nın önerdiği bir kadındı. Leyla artık sadece para kazanan bir kadın değil, hayat değiştiren bir kadındı. Zehra ise Leyla'nın bu değişimini görüyor ve Allah'a şükrediyordu. Bir Ramazan gecesi Leyla ve Zehra birlikte teravih namazına gittiler. Namaz sonrası Leyla, Zehra'ya döndü. "Eğer siz bana sabır göstermeseydiniz, ben hiç değişmezdim. Sizin sabrınız beni değiştirdi." "Hayır Leyla Hanım, siz zaten içinizde iyiliği taşıyordunuz. Sadece görmek istemediniz. Allah size yolu gösterdi." İkisi de gökyüzüne baktılar. Yıldızlar parlıyordu. Leyla içinden dua etti. "Allah'ım, bana sabır gösteren Zehra'yı bağışla ve onu cennetle mükafatlandır. Beni de affet, geçmişteki hatalarımdan tövbe ediyorum." Ve o gece iki kadın, iki farklı dünyadan gelen ama aynı kalbe sahip iki insan birlikte dua ettiler. Kıymetli kardeşlerim, Leyla'nın bu ibretlik hikayesi burada sona eriyor. Ama bizim için bıraktığı dersler devam ediyor. Unutmamalıyız ki kibir, insanı Allah'tan en çok uzaklaştıran şeydir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, "Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez." Leyla'nın hikayesi bize gösteriyor ki, dünyada sahip olduğumuz her şey geçicidir. Gerçek değer, insanlara nasıl davrandığımızda ve kalbimizin temizliğindedir. Zenginlik bir nimet ama aynı zamanda bir imtihandır. Zehra gibi sabırlı olmayı, Leyla gibi değişmeyi öğrenmeliyiz. Başka bir hadis-i şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Mütevazı olan kulumu severim ve onu yüceltirim." Zehra'nın alçak gönüllülüğü, Leyla'nın kalbini değiştirdi ve Leyla'nın tövbesi onu Allah'a yaklaştırdı. İşte İslam'ın güzelliği buradadır. Hiçbir zaman geç değildir. Sizler de hayatınızda kibirliyseniz, tevazu sahibi olmaya çalışın. Eğer birine haksızlık yaptıysanız,
özür dileyin ve unutmayın, Allah affedicidir, merhametlidir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.